Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz biraz maddi durumlarla ilgili olacak. Kolaylıkla para kazanabileceğinizi, nakit akışınızın artabileceğini bilmek ister misiniz? Hayatınıza parayı çekmeye izinli olduğunuzu, hayatınıza çekmeye izinli olduğunuzu konuşamadım. Bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanı, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Erime kartı geldi. Şu an enerjisinde artık bazı konularda törpülmesi gerektiğini, bazı konuları halletmesi gerektiğini ve ona sunulanların farkına varması gerektiğini görmeye başladığı bir süreçte. Aziz kartı bizde artık olgunluk ve bilgelik dönemlerinden bahseder. Bazen de kendimizden büyük ya da kendisinden büyük kişilerden destek almaktan bahseder. Bulutların ruhu olarak geliyor. Keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun. Dokunsan ağlayacak belki. Evrensel enerji kartı da çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak dedi. Yaşadığı sıkıntılı süreçlerle beraber şu an ciddi bir çözülüm içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Bu noktada aslında yaşadığı şeyler onu olgunlaştırıyor. Daha net görmesine, bazı şeylerin farkına varmasına sağladığı bir süreç oluşturuyor. Ama bu durum birazcık onda sıkıntılı, kederli bir enerji oluşturuyor diyebiliriz. Çevrenin etkisine çok fazla açık, çevresinden çok fazla etkilenen enerjilerde. Ona söylenilen küçücük bir olumlu ya da olumsuz durum onu günün enerjisinde çok farklı bir tarafa götürebiliyor. Bu ilişkiler için de geçerli olabilir. Her konuda karşısındaki insanların etkisinde kalan bir yapısı var. Bugün enerjisinde bu daha da fazla diyebilirim. Bu konularla ilgili bazı konularda böyle bu konularla ilgili bazı şeyleri görmeye başladığı bir süreç oluşacak. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde çevrenin etkisi tekrar geldi. Çok ciddi şekilde manipüle ediliyor olabilir aklınızdaki kişi. Özellikle maddi konularla ilgili iş hayatı olabilir, iş yerindeki kişiler olabilir, aile gibi gördüğü kişiler olabilir. Bu kişilerin çok fazla etkisinde ve bu kişiler çok fazla nakit akışı yapıyor olabilir. Yani çok fazla fedakarlıkta bulunuyor olabilir. Bugün de bu konularla ilgili ciddi bir fedakarlıkta bulunması gerektiğine dair böyle manipüle edilecek olabilir aklınızdaki kişi. Tılsım onusu böyle yaşama, böyle zevkle yaşanacak dönemlerden, güzel dönemlerin başlangıcından ve tamamlanma durumlarından bahseder. Burada daha çok şunu hissettirdi bana. Sanki çok fazla fedakarlıkta bulunursa, insanlara sürekli verici olursa mutlu olabileceğini düşünen bir yapısı var. Ve buradaki verme durumu da maddi olarak da olabilir, manevi olarak da olabilir. Şimdi kendi mutluluğundan çok başkalarının mutlu olmasını düşünüyorsa, kendi çıkarlarından çok başkalarının çıkarlarını düşünen bir yapıdaysa şu an biraz bu durum kullanılıyor diyebiliriz. Burası pek şey gelmedi. Neden böyle dediğimizde aslında aklınızdaki kişinin maddiyatla ilgili ciddi korkuları olan biri. Beklentileri yüksek. Buradaki verme durumu biraz daha şöyle olabilir. Verdikçe karşılığını daha farklı alacağını düşünüyor olabilir. Mesela nasıl olabilir? Bir iş ortağı vardır ya da iş yerinde bazı kişilerle farklı bir işe girecektir. Burada işte deniliyordur ki işte şu kadar para verelim, işte artacak, katlanacak, bize gelecek falan filan. Ama burada birazcık bir dolandırılma durumu var diyebiliriz. Kandırılma durumu var. Biraz sıkıntılı geldi burası. Bunun sebebi de aklınızdaki kişinin maddi olarak korkuları. Farklı bir durum olarak şunu da söyleyebilirim. Maddiyatla ilgili korkuları varsa, yani işte kıtlık bilinci varsa, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kıtlık bilinci olan kişi ne kadar çok para kazanırsa kazansın, ne kadar çok para akışı olursa olsun hayatında hep geldiği gibi gider.
Bu daha çok böyle çok para kazanıyorum ama gidiyor diyen ya da işte miras gelir bir yerden ama bolluk bilincinde olmadığı için, hala kıtlık bilincinde olduğu için bu kişi bu para yine gider. Bu yüzden aklınızdaki kişinin ne kadar geliri fazla da olsa maddi korkuları olduğu için, bolluk bilincinde olmadığı için bunları yaşıyor olabilir. Kılıç onlusuyla beraber çok ciddi yaralar almış olabilir yakın geçmişte aklınızdaki kişi. Biraz böyle değersizlik duygusunu, yara alma durumunu fazlasıyla hissettiği bir durumun içerisinde kalmış olabilir. Burada daha çok şunu hissettirdi. Sanki akrabaları, ailesi vesaire onlardan çok yara almış biri olarak geliyor. Yani maddi olarak da çok yara almış. Mesela nedir? Birine kefil olmuştur, güvenmiştir. Oradan yara almıştır. İşte borç kalmıştır ona. Onu ödemiştir. İşte ailesinden birileri hep para istemiştir. Onlara destek olmuştur. Sürekli bir beklenti içerisinde kalmıştır ama bu kişi verdikçe onda geri gelmek durumu olmamış. Yani ciddi bir aslında aynı döngüden geçti. Sıkıntılı maddi sıkıntıların içerisinde olduğu, karşıdaki akrabaları, çevresinin onu kullandığı bir süreçten geçmiş. Ama şu anda bu tabiri caizse akıllanmamış diyebiliriz. Bu durum onun hayatına neler getirecek dediğimizde, buradaki durumların farkına varabilirse, çevrenin etkisinin ne olduğunun, gereğinden fazla fedakarlık gösterdiğinin farkına varabilirse eğer, çözemediği şeyleri çözmeye başladığı bir süreç sunacak sistem ona. Tılsıması bize artık sistemin uzattığı fırsatlardan, imkanlardan bahseder. Yeni işlerden ve aslında bakarsanız en çok da karanlığın aydınlanmasından bahseder. Ve buradaki aydınlanma da aslında gerçek sevgiyle, aşkla olacak diyebilirim. Bu kişinin aydınlanması, bu durumları görebilmesi, özellikle bakın tılsım serisi geldi, tılsım geldi yine. Tılsıması, tılsımlar zaten paradan bahsediyor bize dediğimiz gibi. Tılsıması buradaki maddi durumlarını da, ki maddiyat dişiyle alakalıdır, dişiyle arasındaki sorunları çözdüğünde, ister kadın olsun ister erkek olsun, burada gerçek aşkla, sevgiyle, dişilikle ilgili sorunları çözdüğünde çok ciddi şekilde o sıkıntılı durumlar ortadan kalkacak. Ve bu da biraz böyle sorun yaşadığı kişiyle iletişime geçme durumuyla olacak diyebiliriz. Ben buraya anlatabildim. Daha çok maddi konular diyebiliriz bugünkü enerjisi, bugün onu etkileyen durum ama birazcık ciddi manada, hatta birazcık demeyeyim, sıkıntılı bir durum oluşturuyor onun hayatında. Dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir, hemen buna bakalım. Çöl kartıyla başladık. Mutluluk, gerçek mutluluğu arzulamak, mutlu olabilmek için çabaya girmek, kendini mutlu edecek mevzuların peşine düşmek. Güzel, ilkbaharın ruhu olarak geliyor. Ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Evrensel enerji kartı bilinçaltındaki korkular, karanlık yanlarımız, bastırılmış intikam duygusu ve gizli arzular. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda aslında çok böyle kendinizi karışık hissettiğiniz bir gün olacak diyebiliriz. Bir tarafta mutlu olmak istiyorsunuz ve yeni başlangıçlara adım atmak için çok hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz ama bir tarafınızda hep böyle korkularınızın çalıştığı, o sevgisizlik enerjisinin aktif olduğu bir durumu ortaya çıkarıyor. Yani bu şöyle, mesela diyelim ki gün içerisinde diyorsunuz ki ya tamam, ben hak ediyorum en güzel şeyleri, en güzel şeyleri yaşamayı, en doğru kişileri hayatıma almayı hak ediyorum ve bunları yaşayacağım diyorsunuz. Ama orada sonra korkular devreye giriyor ve bilinçaltınızdaki korkular, işte ya erkekler güvenilir değil ki, işte ya da kadınlar güvenilir değil ki, işte artık sadakatli insan kalmadı ki, vesaire vesaire. Orada bir nebze sizin inancınızı geri plana atan korkularla yüzleştiğiniz, birazcık savaştığınız, ikilemde kaldığınız bir süreç oluşturuyor. Bu noktada şu çok önemli. Korkularınızı dinleyin lütfen. Yaşadığınız sıkıntılı durumları görün. Onları yok saymayın. Yani oradaki şeyiniz, mesela güzel şeyler yaşayacağınızı, yeni başlangıçlar yapacağınızı düşünüyorsunuz. Sonra orada gelen o duygu sizi karamsarlığa sokuyor ya, orada durun. Deyin ki neden bunu düşünüyorum? Şimdi neden? Yani kendimi mi layık görmüyorum? Bunu kas testiyle de yapabilirsiniz. İşte erkeğe ya da kadına mı, karşı cinsime mi güvenmiyorum? Evliliğe mi inanmıyorum? Ya da gerçek ilişkiye, aşka, sevgiye mi inanmıyorum? Neden bu karanlık tarafa doğru çekiliyorum? Orayı bulduğunuzda
O noktayı şifalandırdığınızda yeni bir başlangıç yapmanız çok 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 daha kolay olacak. Çünkü şu an enerjisinde karanlık tarafınızla yüzleşmeyip orayı şifalandırmazsanız tabii ki yeniden başlangıç da yapabilirsiniz. Ama o başlangıçta ne kadar güzel de başlasa her şey, bir noktada o bilinçaltı korkularınız ortaya çıkmaya başlayacak ve bu sefer yine sıkıntılarımlar oluşacak. Devam edelim. O yüzden gelen duyguları dinleyin lütfen. Yine 3 tane kart almışım. Daha önceki açılımda da böyle olmuştu. Almayacağım. 3 kartla devam edelim. Şimdi bugün enerjisinde neler olabilir? Ayrıntılı bakarsak eğer. Tılsım Kraliçesi. Tılsım Kraliçesi güvenilir ilişkiler kurmaktan bahseder. Güvende, huzurda olmaktan bahseder. Doğurganlıktan bahseder. Bazen yeni şeyleri üretmekten bahseder. Çok güzeldir aslında Tılsım Kraliçesi'nin verdiği mesaj. Yaşama sevincinden, sağlam temellerden ve içe dönüşten bahseder. Nazar ve yıldız düşüklüğüyle beraber geldiği için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Enerjinizin hemen enerjinizin hemen düştüğünü hissediyor ya da düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle bu tür düşünceleri ortadan kaldırmanızda fayda var. Yani bu düşünce geldiğinde hayır ben korunuyorum, bana nazar gelmez diyebilirsiniz. İşte kendinizi bir koruma küresinin içerisine aldığınızda hayal edebilirsiniz. Ya da gerçekten böyle şey hissettiniz. Bir ağırlık çöktü, bir şey oldu. Kendi inancınıza göre işte nazar olduğunu düşündüğünüz üzerinizde. Bununla ilgili yapılacak birçok şey var. İşte duanızı okuyabilirsiniz inancınıza göre. İşte bir koruma kalkanını alabilirsiniz kendinizde. İşte sirkeyle bir yerleri silebilirsiniz. Enerjiyi değiştirebilirsiniz. Tütsü yakabilirsiniz. Vesaire vesaire. Burada ne olursa olsun bu enerjiyi değiştirip dönüştürmek sizin elinizde. Öncelikle bunu hatırlamanız gerekiyor. Bu noktada daha çok şunu hissettirdi bana. Sanki kendi gücünüzün farkında olmayan biri olarak geliyorsunuz. Aslında her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Şimdi burada resmedilen kartta bakın şurada bir kedi de var. Ben göstereceğim. Şimdi bakın burada bir kedi var alt tarafta yansıyor ama kediler böyle çok sezgileri güçlü hayvanlardır ve psikolojik güçleri de çok yüksektir kedilerin. Bunu neden söylüyorum? Bugün etrafınıza dikkat edin. Özellikle kedisi olan arkadaşlarım zaten o enerjiye geçmiştir. O ayrı bir durum ama örneğin kediniz yok ama dışarı çıktınız. Bir kedinin size yaklaştı. Farklı bir enerji hissettiniz. Bu çok önemli. Ya da şunu da söyleyebilirim. Kediler sizden kaçıyor diyelim. Kendi kediniz de çok fazla yaklaşmamaya başladı. Bu noktada da negatif enerjilere karşı kendinizi korumanız gerektiğini hatırlamanızda fayda var. Kediler çok çabuk bu tür durumları hisseden hayvanlar. Özellikle de koruyan hayvanlar, öyle de söyleyebiliriz. Enerjiniz çok düşükse, böyle hissediyorsanız ve bazı yani astrolojiyle ilgileniyorsanız, haritanıza falan baktırdıysanız bazı kişiler de çok fazla böyle nazara enerjisel olarak etkilenmeye çıktı. Ben de mesela bu tür bir etki alıyorum haritamdan kaynaklı. Ama mesela benim de bir kedim var ve o kedimin verdiği enerji ve beni koruduğunu bilme durumu bile enerjimi çok 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 yükseltiyor. Bu şekilde de belki bir kedi almak istersiniz. Bilmiyorum bu konuşma niye buraya geldi ama enerjinizle ilgili farklı bir durum hissediyorsanız lütfen dikkat edin ve değiştirip dönüştürmek için çabalayın. Burada birazcık sanki kendiniz de bu enerjiyi düşürüyorsunuz gibi geldi. Çünkü daha çok farklı enerjilerdense kendi gücünün farkında olmayan biri olarak geliyorsunuz. Aynaya dönüp bakın, her şeyi yapabilecek güçteyim diye hatırlatın kendinize. Bu neden böyle? Buraya da bakalım. Neden böyle hissediyorsunuz? Neden bu durumun içerisindesiniz? Tılsım üçlüsü ve huzur, mutluluk kartı geldi. Şimdi tılsım üçlüsü bize tamamlanmaktan ve yaratımdan bahseder aslında. Diğer kartlerde mesela işte tılsımasında da sistemin verdiği bir armağan vardır, sunduğu bir fırsat vardır. Ama tılsım üçlüsünde de bu vardır. Tılsım üçlüsü aslında ilahi olarak desteklendiğinin bilgisini verir bize. Sağlam bir başlangıç, birleşme enerjisinin aktif olduğunu söyler. Bu noktada ama sizin özellikle huzur ve mutlulukla ilgili bazı korkularınız olabilir. Yani tamamlanmakla ilgili. Şimdi tılsım üçlüsünde görücüye çıkmak da vardır. Şimdi bu noktada ilişkilerle ilgili, bilinçaltınızda evlilikle ilgili, ilişkinin daha üst seviyeye taşınmasıyla ilgili
Ya da mesela evlilik huzur verir ya da evlilik huzur vermez gibi. Bilinçaltı kodlamalarınızda bazı negatif durumlar olabilir. Burayı görmeniz çok çok önemli. Burayı görüp şifalandırırsanız hayatınızda birçok şeyi değiştirmiş olursunuz. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Özellikle kas testi yapan arkadaşlarım, yapmak isteyen arkadaşlarım kolaylıkla yapabilirsiniz. Birçok video var. Daha önce de anlatmıştık. Kas testini yaparak bilinçaltınızdaki kodlamalara bakın lütfen. Burada birazcık sizin bilinçaltınızdaki bazı durumlar ki zaten evet Lilith de gelmişti, korkularımızdan, bilinçaltındaki korkularımızdan bahsediyordu bize. Şimdi bu durum bize neler getirebilir buna bakalım hemen. Kupa yedilisi ve kavuşmak kartı geldi. Çok güzel geldi. Kupa yedilisi bize seçeneklerimizin olduğundan, başka fırsatların olduğundan bahseder ve kavuşmakla beraber. Özellikle şu an tıkandığınızı, hiçbir şey yapamayacağınızı, ilişkinizin devam etmeyeceğini, mutlu olamayacağınızı düşünüyorsanız eğer, sistem size diyor ki yakın gelecekte en çok bunu hissedeceksiniz. Kavuşmak için, istediğin şeye ulaşmak için birçok yol var. Bunu unutma diyor. Ancak bu noktada şöyle bir durum var. Kavuşmak istediğiniz şey gerçekten kavuşmak istediğiniz şeyi gerçekten istiyor musunuz? Bu çok önemli. Örneğin sizin bilinçaltınızda evlilikle ilişkinin daha üst seviyelere taşınması ile ilgili korkular varsa, yanlış ya da olumsuz diyelim kodlamalar varsa buraya ulaşmanız pek de kolay olmayabilir. O yüzden önce bu tarafı şifalandırmanız gerekiyor dedik kartlar. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi o zaman bugün için mesaj alalım. Kendinizde en çok hangi alana bakmanız gerekiyor? 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Kendinizle ilgili en çok hangi alana bakmanız gerekiyor? Bir seçen arkadaşlarım. Başarı, hayallerine odaklanmaya devam et. Çok başarılı biri olabilirsiniz, çok şanslı biri olabilirsiniz ama bunun farkında değilsiniz. Genel olarak bugünkü açılımda sanki kendi gücünün farkında olmayan bir kolektif enerji var. Başardığınız şeylere sürekli şunu yapıyor olabilirsiniz. İşte mesela okul kazanmışsınızdır. Ben çok şanslıydım, işte bak şurayı kazandım. Ya da işte bir işe girmişsinizdir ve insanlar bu işle ilgili size soru sorduğunda ya bak çok şanslıydım, iyi ki işte orada ilk görüşmeyi yaptım, mülakatı yaptığım kişiyle çok iyi anlaştık, o yüzden işe alındım vesaire vesaire. Ya da bir şey başarıyorsunuzdur, hep bir kulp buluyorsunuzdur. Kendi yaptığınız güzellikleri bir kulp buluyorsunuzdur. Ama dönüp de onunla ilgili konuşurken, o işle ilgili konuşurken evet ya emek harcadım ve ben bunu yapabilecek güçte biriyim ve bunu yaptım. Bu narsistlik ya da böyle kendini beğenmişlik değil. Bu yaptığınız şeyi takdir etmek, görmek. Şimdi ikiz açın arkadaşlarım. Çok güzel geldi. Hayat ağacı geldi sizden. Hayat ağacı doğurganlıktan, yaratıcılıktan, kaderden ve sihirli lütuflardan bahseder. Konuşamadım. Tılsım kraliçesinde de aynı şekilde yaratım vardır. Özellikle üreten bir enerjiniz olabilir. İşte bir el işi yapıyorsunuzdur. Çalıştığınızda işte bir şeyler üretmek vardır. Yazıyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Genel olarak bir üretim enerjisindesiniz. Yemek yapıyorsunuzdur mesela. Üretmede çok iyi olabilirsiniz. Ve bu noktada kendinizi takdir etmeli ve buraya odaklanmanız gerekiyor diyebilirim. Burada çok daha farklı ve güzel kapılar açılabilir size. Üçü seçen arkadaşlar. Şimdi sizin için büyülü orman kartı geldi. Gizem, büyü ve heyecan kartı geldi. Enerjiniz çok yüksek olabilir. Psikolojik güçleriniz olabilir. Ve çekim gücünüz çok yüksek olabilir. Mesela düşündüğünüz şeyleri hayatınıza hemen çekiyor olabilirsiniz. Bunu umarım güzel şekilde deneyimliyorsunuzdur ama mesela güzel şeyden çok maalesef çoğu kişi böyle negatife odaklı olduğu için işte bir şeyden korktuğunuzda ya bak dedim başıma geldi denir ya. Bu enerjileri çok fazla arttırıyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var. Güzel şeylere odaklanıp bu enerjinizi böyle kullanın lütfen. Açılım bu şekildeydi. Siz uyanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Bugün konuşamadım, kusura bakmayın. Hoşunuza gitmeyenleri de sisteme kaynağı sevgiyle iade edebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.